Merhaba Akşap, Esseman'la haberli kanalımıza hoş geldiniz. Futbol 2025'in gündemindeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü gelenler olsun. Gelecekler neler, bu videomuzda onlara bakalım istiyorum. Epic kampanyasıyla başlayalım. 2 hafta, 1,5 hafta önce başlayan kampanya. Mobilin 8. yıl dönümüyle alakalı kampanya. Konami soldaki paketten ücretsiz açmakları veriyor arkadaşlar ve o paketten 21 kere açıldığında sağ taraftan bir tane garanti Epic alma hakkı elde edebiliyorduk. Tabi benim önerim sol tarafta toplamda 30 tane vereceğini söylemişti Konami günlük girişlerle birlikte, kazanacaklarımızla birlikte. 30'unu açtıktan sonra arkadaşlar sağ taraftan istediğinizi alabilirsiniz. Çünkü sağ taraftan aldığınız bir isim sol taraftan da gelebilir. Garanti iplik alma hakkınız o durumda boşa gidebilir. Sol tarafta ücretsiz açılımları sonuna kadar yaptıktan sonra kampanyanın son günlerinde sağ taraftan soldan gelmeyen ipliklerden istediğinizi alabilirsiniz. Benim şahsen önerim o olacaktır. Ben ücretsiz açılımlar yaptım. Görevlerden de birkaç tane almadığım vardı. Günlük girişleri her şeyi hesapladığımda önümüzdeki perşembe günü galiba garanti epik alacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Dedim acaba daha erken biter mi? Yanlış hesaplamadıysam perşembe günü alabiliyoruz. Günlük girişle bile 21'e geliyor. Hatta önümüzdeki perşembe günü bir etkinlik gelecek arkadaşlar. O etkinlikten de 2 tane ücretsiz açma hakkı elde edeceğiz. Görevlerden kazanıyoruz. Bir de günlük girişlerden kazanıyoruz. Toplamda 30 tane. Oyun içerisinden de ücretsizleri hesapladığımda Perşembeden önce alamıyor gibiydik. Yanlış hesaplamadıysam Perşembe günü garanti epik alma hakkı sağ taraftan artık o hediyeyi alabileceğiz arkadaşlar. Sizler de bu konuyla alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sol taraftan epik çıkardınız mı? Birden fazla epik çıkaran arkadaşlarımız var mı? Yorumlarda bazı arkadaşlarımız yazmıştı. Birden fazla epik çıkaran arkadaşlarımız da var. Hiç çıkaramayan arkadaşlarımız da var. Bugün itibariyle sizde son durum nedir? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Perşembe gelenlere bakacak olursak arkadaşlar, oyunda yeni sezon başladı. Adaylı sözleşme paketlerimiz geldi. Bu pakette kardeş futbolcular var. Teo Hernandez 99 seviye, Lucas Hernandez 98 seviye, Timber Arsenal'ı sağ bek futbolcu 99 gibi seviye yükseliyor. Kardeşi göbek olan biraz daha düşük seviyeliydi. Bizim ligimizle alakalı da adaylı sözleşme paketi geldi. Bundan öncekinde 5 yıldızlı yoktu. Bu sefer Konami 3 tane 5 yıldızlı isim ekledi. Tabi seviyeler öyle çok yüksek değil arkadaşlar. Perşembe günkü videomuzda seviyeleri incelemiştik. Bizim ligimizde genelde seviyeleri Konami bu şekilde yapmakta. Japon Ligi, Brezilya Ligi ile alakalı da paketler geldi. Maç biletine de Konami yine kardeşleri ekledi. Bellingham ve Bellingham'ın kardeşi. Orta tarafta Bellingham'ın kardeşi var arkadaşlar. Aşağı tarafta ise Bellingham, bu kartı 101 seviyeye kadar çıkıyor Bellingham'ın. Bir de paketler bölümüne öyle bir menajer eklediler ki arkadaşlar, oyuncu seviyelerini gayet iyi arttıran, Inzaghi, Amorim kıyasladığımızda bazı oyuncuları daha da iyi arttırıyor hatta arkadaşlar. Hücum futbolcuların işine yarayan 2 tane çok güzel güçlendiricisi var ama oyun tarzı uzun top. Çoğu kişi uzun topla oynamıyor. Uzun topla oynayan arkadaşlarımızın ama çok işine yarayacak 500 futbol parasına Beckenbauer menajeri var. Bitiricilik ve şut gücüne 1 vermekte. Inzaghi ile Amorim'le ben kıyasladığımda, eFoot'tan da öyle baktığımda bazı futbolcularda özellikle Beckenbauer mesela seviye yükseltebiliyor. Çoğunda tabi hepsi yükseltiyor o 3 menajer ama bazılarında Beckenbauer'in bir avantajı da olmakta. 2 güçlendiricileri, güzel güçlendiriciler, fiyatı 500 futbol parası, her şey, ya çoğu şey çok güzel ama benim mesela sevmediğim taraf uzun topu 89 ama uzun topla oynayan arkadaşlarımızın çok ama çok işine yarayacak bir menajer gibi gözükmekte. İleride umarız bu tarz böyle hızlı kontratak, uzun topla kontra, top çevirme, açıkta oynayan arkadaşlarımız için açıkta tarzı menajerler de gelir. Şimdi geliyor menajer. Mesela Cruyff da var. 89 takım tarzına sahip. Ama onun güçlendiricileri bu kadar iyi değil arkadaşlar. Oyuncu seviyesini de o kadar yükseltememekte. Beckenbauer bayağı bir seviye anlamında artış gösteriyor. Futbol parasında da indirim var. 260 futbol parası. 1,5 aylık bir kampanya arkadaşlar. 260'ı sadece bir kerelik Konami 44 liraya satmakta. Oyunda perşembeye kadar süresi olanlara baktığımızda çok fazla paket var arkadaşlar. Bir anda Showtime paketler geldi. Var olan Epic paketler var. Bayern Münih Showtime paketi geldi. Bayern Münih şampiyon olduğu için arkadaşlar oyun içerisinde Bayern Münih ile alakalı kampanya var. Showtime var. Yarın da Bayern Münih efsaneleri gelecek. Bu paketteki Showtime'ların da seviyelerine baktığımızda Kimmi 103 seviye, Musiala 104, Kaleci Neuer bazı menajerlerde, Cruyff ve Fonseca'da 105 seviyeye kadar çıkmakta. Diğer menajerlerde 104 seviye. Showtime Vardy paketi de geldi. 50 futbolcu içerisinde sadece Showtime kartı olarak Vardy yer almakta. Vardy de uzun süredir Leicester City'nin formasını giymekteydi. O prime zamanlarında çok teklif gelmesine rağmen yollarını ayırmadı. Kante ayrıldı, Mahrez ayrıldı ama Vardy hep takımda devam etti. Artık bu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Bir nostalji anlamında belki çıkarabiliriz. Leicester City formalı şimdilik oyundaki son kartı olacak gibi gözüküyor. Japonlarla alakalı Epic paket. Bizim ligimizle alakalı Showtime paket geldi. Burada 4 tane isim var ama 3'ü geçen sene de gelmişti.
Icardi'nin geçen sene kartı geldi. Jetson Fernandes'in de geldi. Uğurcan Çakır'ın da. Burada yeni Showtime olarak Yusuf Akçiçek yer almakta. Tabi geçen sene gelen kartlarına göre kıyasladığımızda yine farklılıklar var bu sene gelenlerin. Mesela Icardi geçen sene kurnaz oyun tarzına sahipti. Bu sefer fırsatçı golcü. Jetson'un geçen seneki kartı da çok yüksek seviyeliydi. Bu kartı da bakmıştık arkadaşlar, tüm böyle kadromuzda en az 21 tane Süper Lig futbolcusu olduğunda yanlış hatırlamıyorsam 105 seviyeye kadar çıkıyordu. Alman Ligi şampiyonu Bayern Münih ile alakalı da Konami bir haftalık bir kampanya getirdi. Konami'nin anlaşmalı olduğu takımlardan bir tanesi Bayern Münih. Barcelona da şampiyon oldu. Barcelona ile alakalı da yine Konami kampanya getirecektir. Bu kampanya arkadaşlar bir hafta sürüyor. Önümüzdeki perşembe günü sona erecek. 3 tane futbolcu hediye edilmekte. Daha sonra istersek e-futbol parasıyla devam edebiliyoruz. Bir tane ücretsiz açma hakkını Konami günlük girişten veriyor oyuna girdiğimiz gibi. 2 tanesini de bu etkinlikten kazanabiliyoruz. Perşembe günü gelen Player of the Week paketi içerisinde de birkaç tane yüksek seviyeli isim yer almakta. Mbappe'nin kartı bazı menajerlerde 102 seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Mesela yeni menajer Beckenbauer'de 102 seviyeye kadar ulaşmakta. Haftalar önce eklenen İtalya Ligi ile alakalı da paketin süresi Perşembe günü sona erecek. Bir de İngiltere Ligi ile alakalı paket vardı arkadaşlar ama onun süresi devam ediyor. Genelde bu lig paketlerinin süresi bittiğinde Konami yenisini de ekleyebiliyordu. Belki Perşembe günü farklı bir lig de olabilir. Belki İtalya Ligi de olabilir. Böyle bir paket yine ekleyebilir arkadaşlar. Kiralık oyunculara baktığımızda bu hafta eklenenler Rui Costa epik olarak, Edgar Davis ve Bahia. Bahia gol olduğunda da veriliyordu ya arkadaşlar. Eğer çıkarmadıysak burada deneyebiliriz. Veyahut da Rui Costa, Edgar Davis gibi isimlerle daha önce oynamadıysak e-futbol oyununda sadece ligimde oynayabiliyoruz. Burada test edebiliriz. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, ortaklaşa maç etkinliği, Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliklerin Perşembe'ye kadar süresi bulunmakta. 8. yıl dönümüyle alakalı da etkinliklerimiz Perşembe'ye kadar devam ediyor. Bu etkinliğin İtalya Ligi temalı olanı da önümüzdeki Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Şu an İngiltere Ligi temalı etkinliğimiz var. Zamana karşı hücum etkinliği. Burada hemen hızlı bir şekilde gol atıp hediye olarak belki öyle çok büyük hediyeler vermiyorlar ama GP, Öler, DP gibi hediyeler bulunmakta. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen Matthews, Rijkaard, Donadonelli paketin bugün son günü arkadaşlar. Yarın epik paket geliyor. Pazartesi gelen etkinliklerimiz 50 futbol parası kazandığımız etkinliğin bugün son günü. Yarın yeni bir 50 futbol paralık etkinliğimiz gelecek. Bir de tur etkinliği. Buradan pozisyon antrenörü de kazanabiliyoruz. Yarın yine bu tarz bir etkinlik bizleri bekliyor. Yarına geçtiğimizde güzel bir epik paket var ve klasik haftalık etkinlikler arkadaşlar. Epik pakete baktığımızda oyuncuların seviyelerine baktığımız eFootball Hub'de yazılan uygulama bu şekilde seviyeleri paylaştı. Hatta Rummenigge ve Hönes'in de seviyelerini, maksimum seviyelerini paylaştılar arkadaşlar. Ama Demichelis paylaşılmadı. Rummenigge'de canla başla bitiriş becerisi var. Hönes'te dinamik depar becerisi var. Kendine az farklı olarak. Hönes'in daha önce gelen kartında bomba şut becerisi vardı. Bu oyuncuların menajer seviyelerine bakalım arkadaşlar. Yarın geldiklerinde de inceleyebiliriz. eFootball Hub uygulaması 2 tane ismi erkenden paylaştı. Şimdi menajer ben de baktım arkadaşlar. Güçlendirici bastım. Güçlendirici basmadan da bazı menajerlerde yükselebiliyor. Örneğin sol taraftaki Beckenbauer ikinci güçlendirici basmadım. Hepsinde ortak arkadaşlar. Beckenbauer'de ikinci güçlendirici basmasak bile Rummenigge 105. Basarsak 106 oluyor. Ortadaki ise Cruyff. O da 89'luk bir menajer ama güçlendiricileri forvetlerin işine yaramıyor. 104 seviye ikinci güçlendirici basmadık. Sağ taraftaki Rummenigge ise ben ikinci güçlendirici olarak golcü içgüdüsü bastığımda Beckenbauer menajeriyle 106'ya kadar çıkıyor. Diğer menajerlerde 105. Sol taraftaki ikinci güçlendiricili Beckenbauer. Orta taraftaki Cruyff ikinci güçlendiricide bile 105. En sağ tarafta Inzaghi var. İkinci güçlendirici. Hepsinde aynı şekilde dağılım. Otomatik basım arkadaşlar. Özel belki basımlarla yine bazı menajerlerde 106 olursa yarın sabah sizlerle paylaşmaya çalışırım. Şu ana kadar ben bayağı bir kıyasladım otomatik basımda. Sadece Beckenbauer'le 106 oldu. Yorumlarda bazen arkadaşlarımız Amorim menajerini de sormakta. Genelde Inzaghi Amorim'le kıyasladığımızda bazı oyuncuları daha da yukarı seviyelere çıkarabiliyor. Şimdi Beckenbauer geldi. O da Inzaghi'nin arttıramadıklarını da Beckenbauer arttırabiliyor. 89 takımı tarzı olduğu için bazı sınırda kalan isimleri bir tık daha yukarı seviye atmakta. Amorim'le de 105. 106'lık Beckenbauer haline bakacak olursak arkadaşlar otomatik basım, ofansif farkındalığı 92, bitiriciliği 94, hızlanma. Önceki kartında galiba hız değerlerinde ya hızı ya da hızlanması düşüktü. Eleştiriler almıştı Rummenigge. Bu sefer hızlanma yüksek. Farkındalık bitiriciliği belki çok yüksek değil. Tabii kendi istediğimiz şekilde değişiklikler de yapabiliriz. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma. Oralarda 80'in üzerinde, şut gücü 92, sıçrama, fiziksel temas, denge, dayanıklılık bunlarda var. Fiziksel temas yani bazı forvetler özellikle de böyle çok uzun boylu olmayan, fizikli olmayan isimler güçsüz olabiliyor ama Rummenigge 1.82 boyuna belki çok uzun değil. Fiziksel temas değeri iyi, dengesi de güzel.
Dayanıklılığı 84. Öyle çok yüksek bir dayanıklılık değeri de yok. Kafa vuruşu 77. Belki orta kafa gol çok deniyorsak kafa vuruşu birazcık daha arttırılabilir. Becerilerine baktığımız zaman da akrobatik bitiriş, ayak çalımı ve dönüş, çift vuruş, anında şut, kafa, ayağının dışını kullanabilme, uzak mesafe plesici, uzun mesafe şut çekme, yükselen şut, canla başla bitiriş becerileri bulunmakta arkadaşlar. Hönes'e bakalım. Futbol Hub uygulaması Hönes'in de seviyesini paylaştı. Ben yine birkaç farklı menajerde paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepsi otomatik basım. 104'e kadar çıkıyor aslında. Bir L Roman'la 104 olmuyor. Sol tarafta Amorim'de 104. Orta tarafta Inzaghi ile 104. L Roman'la yine iki güçlendiricili her şey aynı 103 seviye. Sol taraftaki menajerimiz Cruyff menajeri 104. Beckenbauer 105 yapmadı. Burada iki güçlendiricili isimlerimiz 104 seviye. Hani yarın sabah 105 olma yolu varsa geldiği zaman yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Seviyesine özelliklerine baktığımızda top kontrolü, top sürme, sık top tutma değeri yüksek. Hızlanma, şut gücü oralarda çok iyi. Oyun tarzı boşluk kollayan oyuncu. Rakip ceza sahasına koşular yapacak. Farkındalığı iyi, bitiriciliği de iyi arkadaşlar. Ofansif orta saha gol katkısı çok yapacak bir isim. Ofansif yönden çok güzel özellikleri var. Pası da var, bitiriciliği de var. Oyun içerisinde bazı arkadaşlar ama Hönes'i etkili kullanıyor. Ben bir kişinin paylaşımına denk gelmiştim. Futbol Ligi'nde Hönes'le bayağı maç oynamıştı. GF olarak kullanmıştı arkadaşlar. Böyle sağ tarafta konumlan ama o kartı bombacı da değildi. Sonra bombacı kartı geldi. Bombacı değil, ondan önceki kartını bayağı kullanan bir arkadaşın incelemesine denk gelmiştim. Epey gol ve asisti vardı. Takımın değişilmezliği de adeta Hönes onun için. Güzel bir oyuncu. Değişik özellikleri var. Fiziksel teması da öyle kötü değil. Dengesi de yüksek. Becerilerine baktığımızda çalım becerisi ama çıkarmak gerek. Özellikle çalım yapan arkadaşlarımız çalım becerisi çıkaracaktır. Ayağın dışını da kullanamıyor galiba. Dış pleseci de yok arkadaşlar. Ara pası verme var, yerine orta var. Belki bir tek pasta gelse güzel olur. Ofansif orta saha futbolcusu. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi oyuncularla alakalı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda bir arkadaşımız Beckenbauer menajeriyle şu an bedava hediye edilen Epic paketteki isimlerin seviyelerini paylaşmamı istemişti. Ben de hepsinde otomatik basımlı arkadaşlar kendimce güçlendirecek dedim. Dedim ki Beckenbauer'le bakalım seviyeler nasıl oluyor, artan var mı diye. Batistuta yine 105 seviye. Michael Owen bazı menajerlerde 104'tü. Beckenbauer'le de 104. 105 olmadı otomatik basımda. Hani 105 yapma yolu varsa yine görürsem sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Julie 102. Nakata 103 seviye. Bergkamp 100 seviye. Van Buiten 103 seviye. Videomuzun sonunda da arkadaşlar sosyal medyadan bazı paylaşımları sizlerle ben de paylaşmak istiyorum. Konami Barcelona'nın şampiyonluğunu bu görüntüyle kutladı. Konami oyun içerisinde de Barcelona'nın şampiyonluğunu aynı Bayern Münih'te olduğu gibi kutlayacaktır arkadaşlar. 3 tane açma hakkı verecektir. Showtime paket getirebilir. Bayern Münih'te yaptığı için aynı şekilde yapabilir arkadaşlar. Peşine bir daha Epic paket getirir mi acaba? Barcelona ile alakalı gelişmeler bizleri bekliyor. Önümüzdeki Perşembe günü de gelebilir aslında. Barcelona şampiyonluğunu resmen de ilan etti. Şampiyon oldu arkadaşlar. Gelmesi de lazım. Aslında önümüzdeki Perşembe hemen Bayern Münih'in peşine Konami Barcelona ile alakalı kampanya getirebilir. Sosyal medyada bunlarla alakalı da tahminler var. Bunlar tahmin arkadaşlar. Sizler de hatta tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Showtime olarak Pedri, Yamal, Kubarsi gelebilir önünde bir arkadaşımızın paylaşımı vardı. Yamal bu sezona damga vurdu. Rafinha da Şampiyonlar Ligi performansı ligde de gerçekten iyiydi. O da gelebilir. Belki bir pakette olabilir. Showtime ya da Renkli Kart tarafında. Showtime dışında hediye edilecek 3 futbolcu içinde Konami 5 ismin Renkli Kartını bir pakete yerleştirecek. Bir başka arkadaşımız da Lewandowski, Yamal, Pedri'nin Showtime kartı gelebilir yönde tahminlerini paylaşmış. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de gelecek olan Showtime'ların kendine has o farklı becerisi nasıl olacak? Mesela Yamal gelirse arkadaşlar, bir bombacı Yamal gelse, adam ceza sahasından çok güzel goller atıyor. Falsolu atıyor, çok sert vuruyor atıyor. Bir de o bomba falan olursa oyunda çok etkili olurdu. YouTube'da PES Legends sayfası da Beckenbauer menajeriyle bazı oyuncuların seviyelerini bizlerle paylaştı ki bu oyuncu seviyeleri bazı iki güçlendiricili menajerlerde de yine bu seviyelere kadar çıkmakta. Sadece Beckenbauer'le değil, Inzaghi ile Amorim'le de bu seviyeleri gören oyuncular oluyor oyunda. Ronaldo'nun bu kartı eğer sizde varsa Beckenbauer'le 100 seviye. Harry Kane'in bu kartı 103, Courtois 101. Immobile'nin Lazio'dayken adaylı sözleşme kartı gelmişti. Çok yüksek seviyede arkadaşlar. Beckenbauer'le 100 olan kartlardan. Muhammed Salah 102. Mbappe'nin şu anki Player of the Week kartı bazı menajerlerde 102. Beckenbauer'le 102. Kevin De Bruyne 102. Real Madrid zamandan Benzema'nın kartı belki elinizde olabilir. Rodrigo, Mbappe'nin önceden gelen bu kartı 102 seviye Beckenbauer'le çıkmakta. Tabi bu oyuncular Inzaghi, Amorim gibi menajerlerde de bazı menajerlerde de yine bu seviyelere kadar çıkan oyuncular arkadaşlar. Beckenbauer'le de bu seviyeleri görüyor. Oyunla alakalı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.